Saygı nedir acaba? İyi davranırım saygı. Yol veririm saygı. Sokağa tükürmem saygı. Aracımı engelliyim de fark etmem saygı. Hayvanları severim saygı. Yaşlılara veririm saygı. Sen kimsin ya? Çekilir misin? İşim var benim burada. Çekil. Saygısızlık yapma bana. Ne diyorsun? Çekil ya, işim var. Hadi git. Tövbe estağfurullah. Herkes alıyorlar ya içeriye. Neyse. Işıklar. Peki bu kadar basit mi? Kuralları mı var bunun? Kuralları olunca ve uygulayınca saygılı mı oluyorsun? Saygılı ol derken neyi kastediyoruz? Saygı aslında ölçülü davranmaya sebep sevgi duygusudur. Yani önce sevmen gerekir ki saygı duyabilesin. İyiliği, sokağı, engelliyi, yaşlıyı, hayvanı, herkesi, her şeyi sevmekten geçer yaptığın davranış. O kadar saygısız kaldı ki dünya, diziler bile bunu göstermeye başladı. Çoğunuzun tahmin ettiği gibi Saygı dizisinden bahsediyorum. Şu anda 1. sezonu tamamlanmış olan 8 bölümden oluşan Ercüment için neredeyse her şeyin saygısızlık anlamına geldiği dizi. Tüm saygısızlıkları eyvallahıyla gösteren ancak eyvallahın görürsün sen anlamına geldiği dizi. Bir Ercüment Çözer dizisi. Ercüment Çözer'i Behzat Ç'yi izleyenler hatırlar. Ama o dizide tabii ki adından da belli. Behzat Ç. Batman gibi iyi kahraman, Ercüment Çözer ise Joker gibi baş kahramanı çözüme ulaştıran kötü kahramandı. Kötü derken kendi içinde tabii saygı altında bir fikri olan, eli kolu her yere uzanan, kimilerinin de Ercümentçi olduğu bir karaktere hizmet ediyor. İşte dediğim gibi tıpkı Joker gibi. Nitekim Saygı dizisinde de görüyoruz ki hem iyi bence hem de kötü olan protagonist ve antagonist diyebileceğimiz bir Ercüment Çözer karşımıza çıkıyor. Bu videodan da protagonist ve antagoniste değinmiştim, izleyebilirsiniz. Neyse, tüm saygısızlık yapanları kendi ekibiyle birlikte kurduğu rehabilitasyon merkezinde eğitmeye çalışan, daha çok bir eğitimden ziyade kişileri cezalandıran ve arada bir Ercüment Çözer yerine Ercüment Çizer diyebileceğimiz bir alan. Tabii dizi aslında Ercüment ile başlamıyor. Savaş ve Helen'in önce bir araya nasıl geldiğini izliyoruz. Dizinin ilk sahnelerinden biri Savaş'ın taksicinin rahatsız edici davranışlarından taksiciyi öldürmesiyle başlıyor. Gene Behzat Ç'ye geleceğim ama bire yakın bir sahne var bu iki dizide. Bakınız Behzat Ç. 54. bölüm. Aslında Saygı Behzat Ç'nin yalnızca bir bölümü gibi. Helen'in de kendisine saldıran iğrenç bir şahsı öldürmesiyle kahramanlarımız bir araya geliyor. Peki bu bir aradalık tesadüf mü? İsimlerden de anladığımız şu ki ikisi de savaşmak için bir aradalar. Gerçi Savaş'ın arada bir sıvıştığını da gördük ama neyse. Burada Savaş dümdüz savaş zaten. İsmi de bu yüzden açık bence. Ama Helen komplike bir karakter. Yunan mitolojisinde de bunu görüyoruz. Bu yüzden gücü ve tek olanı simgeleyerek belki de Savaş'ın yanında çok daha farklı duruyor. Ercüment de onlarla Süleyman olarak tanıştıktan sonra bunu dile getiriyor zaten. Sana benzeyen birilerini bulduğun için. Helen'i buldun diye. Savaş'ın kafası çok karışık. Sonra tabii Ercüment olduğunu açıklıyor. Tüm bunların yanında Helen ile Savaş birer kişi öldürdükten sonra bu dünyadaki hasta ruhlu ve sapık herkes ölmeli diye düşünüyorlar ve öncelikle kadın cinayetlerine odaklanarak kadınları öldüren erkekleri öldürüyorlar. Kendilerine de adalet avcıları diyorlar ve sosyal medyada çığ gibi büyüyorlar. Tabii hizmet ettikleri cinayetlerin sebepleri de anlaşılınca birçok kişi kendilerine destek veriyor. Ancak bir kadın programında Hasret diye bir reyting avcısı var ki sansasyon ve gündeme gelmek için elinden geleni ardına koymuyor. Savcı var bir de tabii. Maskeli katillerin peşinde. İşte komplo falan kuruyor. Sonra Ercüment araya giriyor ve komploya düşmüyor adalet avcıları. Ercüment her zaman onları destekliyor falan filan. Bir de tabii dizinin ilerleyen kısımlarında Ercüment'in hayatına odaklanılıyor. Bu bölümde Ercüment'in doğduğu ve yetiştiği yer gösteriliyor. Ancak bu bölümde bölümün başlarında başka bir şey açtım diye kapattım. Meğer bizim diziymiş. Tam bir dönem filmi gibi başlamıştı. Buradaki en önemli şey Hitler ile fotoğrafı olan babaannenin otoriter tavrı ve okuma saati baskısı. Biliyorsunuz rehabilitasyon merkezinde 9. hücre var. Diğer hücrelerde kimlerin olduğu ve ne yaptıkları, nasıl cezalandırıldıkları gösteriliyor. İnsanlar eğitiliyormuş gibi öldürülüyor. Ama 9. hücrede kim olduğunu son bölüme kadar görmüyoruz. Birçok kişi Behzat Ç. dizisinde zıtlaştıkları için 9 numarada Behzat'ın olduğunu düşündü. Ya da olsaydı çok sevinecekler miydi bilmiyorum. Ama 9. hücreye Ercüment girdiği anda okuma saati dedi. Evet, siz de anladınız. Demek ki Nazi babaanne oradaymış. Kaç bölümdür orada ama çok yaşlanmış tabii. Annesi Ercüment'in kız kardeşine hamileyken babaanne anneyi öldürüyor ve eşini de yani kendi oğlunu da cinayetten hapise attırıyor. Bunu da Ercüment'in babasının hapisteyken yazdığı mektubundan öğreniyoruz. Oğlum. Anneni. Tabii Ercüment tüm ailesini bu şekilde kaybediyor. Kurallar var. Saygı duymayı öğrenecek.
Bu evde böyle. Kurallarının dışına çıkılmasına tahammül edemiyor. Tıpkı Ercüment gibi. Ercüment'in de babaannesini kendi kuralları çerçevesinde rehabilite ettiğini görüyoruz. Tabi dizinin genel çerçevesinin bu şekilde olmasının yanında birçok sorumuz ve rahatsız olduğumuz yerler de var. 1. Neden Aybars ölüyor? Tamam, sahte adalet avcısından biri olsun diyeymiş. Ama Aybars'ın öldüğü an 2. sezonun çıkmasını istemedim ben mesela. 2. Savcının kızı kurtarılıp neden ailesine teslim edilmiyor? Tamam, o da savcı adalet avcılarının peşini bıraksın, olay kapansın diyeymiş ama 15 yaşında sonuçta, başka türlü de olmaz mıydı? 3. 9. hücredeki babaanne 100 yaş civarında gibi. İnsan yaşlı bir kadına o muameleyi gördüğü zaman her şeyden sıyrılıp bir irkiliyor gerçekten. 4. Ercüment yüksek ses ile konuştuğu için, dedikodu yaptığı için, kolçağı paylaşmadığı için insanları rehabilite ederken neden bu kadar şiddete ve kana ihtiyaç duyuyor? Şiddet nokta atışı olmalı. Tıpkı babaannesi gibi çok otoriter ve baskıcı değil mi? Ve o kişileri eğittikten sonra neden halkın içine karıştırmıyor da öldürüyor? Hiç yakalanmamalarına değinmiyorum bile. Demek ki fikri bir yere kadar işliyor. Aslında bunu da savcıya söylediği şu cümlesinden anlıyoruz. Ben insan değilim, kavramım. Hakkım gasp ediliyor. Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas... Sinekleri avlamaktan bataklığı kurutamıyorum ama bir gün olacak diyor. Burada Ercüment bir kavramsa ve eğitimden hemen sonra ya da eğitimin bir yerinde saygısızları öldürüyorsa insanlığın kurtarılabileceğine inanmıyor. Kısaca insanlık ölmüşü yaşatıyor. Bir de tabii Savaş'ın Ceylan olayı var. Gene yaşadığı cinayetlerden sonra tıpkı Behzat Ç. gibi halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Mesnevi'de yer alan Ceylan metaforuna atıf yapılıyor olabilir. Bu Ceylan metaforu masumiyetin, nazikliğin ve hak terbiyesi almış kişilerin simgesidir aslında. Şimdi sorumuz şu: Savaş her şeyden önce mi Ceylan metaforuna dahildi yoksa her şeyden sonra mı? Son bölüm ve son sahnede ise Savaş'ın Ercüment'in ormanına baskın yaptığını görüyoruz. Ercüment ve Helen'den oluşan, Helen'in biz olarak ifade ettiği dünyasına yanlış bir giriş yapan ve ceza almaya hak kazanan Savaş, hücresinden dışarıya baktığında yine masum Ceylan'ı görüyor. Ancak Helen yaptığı hareketle değil ama tipiyle bir savaşçı gibi minik Ceylan'ı öldürüyor. İşte orada tıpkı kendi tabirleriyle öldürülmeyi hak etmeyen Aybars'ın öldüğünde olduğu gibi masumiyet ölüyor. Şimdi soru şu: masumiyeti bırakmak için onca çaba verilirken masumluğu çabasızca öldürme hangi metafora hizmet ediyor? Şöyle bir düşünün. Kaç kere arabanın camından veya yolda yere çöp attınız, sigara attınız, kaç kere sokakta birine çarptınız ve özür dilemediniz, kaç kere sen benim kim olduğumu biliyor musun dediniz ve kaç kere bunların hiçbirini ve türevlerini yapmadınız. Son sorunun miktarı artana kadar devam. Siz hiç böyle güzel hayal kurdunuz mu? Saygılı ol demiştim. Ne oluyor? Dünyayı değiştirmenin ilk adımı saygıdan geçer.